Merhaba arkadaşlar. Fal kanalıma hoş geldiniz. Yurt içinden, yurt dışından aramıza katılan tüm izleyicilerime gönülden sevgilerimi gönderiyorum. Nerede olursanız olun, bu fal karşınıza çıktıysa belki de evrenin size anlatmak istediği bir mesaj vardır. Şimdi zihninizi sakinleştirin, kalbinizden bir niyet tutun ve enerjinizin sizi yönlendirmesine izin verin. Bu yolun kolektif bir fal. Size uyan mesajları sevgiyle kabul edin, uymayanları ise evrene bırakın diyoruz. Hazırsanız enerjinin bize anlatmak istediği mesajlara birlikte bakalım. Şimdi şöyle bir göz gezdirmek istiyorum arkadaşlar. Ne var ne yok. Evet. Şimdi burada fincanın dip kısmından başlamak istiyorum. İlk gözüme çarpan yerden. Burada bir dip kısmında kuyruğunu tamamen açmış bir tavus kuşu görüyorum, bembeyaz. Bu oldukça güçlü ve hayırlı bir sembol. Tavus kuşu şansın, bereketin, itibarın ve dikkat çekeceğiniz bir dönemin habercisi. Kuyruğunu açmış olması önümüzde açılacak güzel kapıları ve kendinizi göstereceğiniz bir süreci işaret eder. Uzun zamandır emek verdiğiniz bir konuda takdir görebilir arkadaşlar. Veya göz önünde olacağınız bir gelişme yaşayabilirsiniz diyorum ben burada. Aynı zamanda bu sembol nazara karşı da dikkatli olmanız gerektiğini söylüyor. Özellikle güzel bir enerji var ve bu enerji çevrenizin de dikkatini çekebilir. Kısacası fincandaki tavus kuşu dediğimiz fark edileceği kısmetinizin ve şansınızın artacağı bir dönemdir. Bu döneme girdiğinizi gösteriyor. Şimdi burada çok uzun bir gökdelen görüyorum ben arkadaşlar. Bu sembol yükselişi, kariyeri, büyük hedefleri ve güçlü adımları temsil ediyor. Hayatınızda emek verdiğiniz bir konuda basamak basamak ilerleyeceğiniz ve önemli bir seviyeye ulaşacağınız bir dönem bu. Gökdelenin hemen yanında ise bir koltuk görüyorum canlarım. Bu koltukta da oturan bir kişi dikkatimi çekiyor. Ama kişiye göre koltuk çok büyük. Makamı, otoriteyi, sözü geçen bir kişiyi ya da önemli bir görüşmeyi gösteriyor. Bu kişi bir yönetici, işveren, resmi bir kurum yetkilisi veya hayatınızda etkili kararlar verebilecek biri bu. Aynı zamanda sizin de zamanla daha güçlü bir konuma geleceğinizi ve hak ettiğiniz değeri göreceğinizi anlatıyor. Eğer bir iş başvurusu, terfi, mülakat ya da resmi bir süreç bekliyor iseniz olumlu gelişmeler yaşanma ihtimali oldukça yüksek. Önünüzde size güç ve saygınlık kazandıracak önemli bir kapı açılacak diyebiliriz burada. Şimdi arkadaşlar şurada bir kısmet dikkatimi çekti benim. Büyük bir kısmet bu. Bu kısmetin her iki yanından da iki yol gidiyor. Ve şöyle söyleyeyim. Birden fazla bir fırsat çıkacak diyebilirim. Yani hangi yolu seçerseniz seçin önünüz tamamen kapanmış değil. Her iki yolda da açık ve sizi bir gelişmeye, bir habere ya da yeni bir başlangıca götürüyor. Bazen iki yol, iki farklı iş fırsatı, iki şehir arasında verilecek kararı ya da iki kişi arasında yapılacak bir seçimi temsil ediyor ama falın verdiği mesaj korkarak değil güvenerek ilerleyin. Çünkü kısmetiniz sizi bulmak için zaten yola çıkmış. Seçeceğiniz yol ne olursa olsun doğru niyetlerle attığınız adımlar sizi hayırlı sonuçlara ulaştırabilir diyoruz burada. Şimdi
Yalnız bunun hemen altında şurada bembeyaz bir pipo görüyorum arkadaşlar. Pipoyu biliyorsunuzdur muhtemelen. Derin düşünmeyi, tecrübeyi, olgunluğu ve önemli bir konuşmayı simgeliyor burada. Beyaz renkte olarak çıkması ise konuşmasının henüz temiz niyetle yapılacağı, kafanızı kurcalayan bir konunun netliğe kavuşacağını gösteriyor. Yakın zamanda size yol gösterecek, deneyimli veya size güvenilen bir kişiyle önemli bir görüşme yapabilirsiniz. Bu görüşme sayesinde aklınızdaki soru işaretleri azalacak ve daha bilinçli bir karar vereceksiniz. Ayrıca bu sembol acele etmek yerine olayları sakince değerlendirmenin size daha fazla kazanç sağlayacağını söylüyor. Sabırlı davranınızda hayırlı sonuçlar alma ihtimaliniz oldukça yüksek görünüyor arkadaşlar. Şimdi buraya geldiğimde canlarım, burada ve şurada iki tane kuş görüyorum. Bunlar uçmuyor. Falda haber, mesaj ve iletişimi temsil ediyor biliyorsunuz kuş. Ancak bu iki kuşun yem yiyor ya da bir tanesinin başı aşağı eğik olması bu yemiyor ya da su içiyor görüntüsü verdi bana. İki kişi arasında konuşmayı bekleyen bir konuyu ya da gecikmiş bir haberin işaret ediyor. Taraflardan biri içine kapanmış, duygularını ifade etmekte zorlanıyor ya da doğru zamanı bekliyor gibi görünüyor. Şimdi kuşların fincanda belirmesi yine de haberin geleceğini gösterir. Sadece bu haber biraz gecikmeli gelecek. Yani beklediğiniz şekilde değil de farklı bir yoldan size ulaşacak. Sabırlı olmanız gereken kısa bir süreç var. Sonrasında iletişim yeniden güçlenecek ve belirsizlik yerini netliğe bırakacak gibi duruyor. Şimdi burada belirgin bir kalp görüyorum arkadaşlar. Kalp falda aşkı, duyguları ve gönül işlerini temsil ediyor. Ancak hemen yanında havaya kaldırılmış bir balta dikkatimi çekiyor. Bakın hemen şurada. Duygusal bir konuda yaşanmış ya da yaşayabileceğiniz bir kırgınlığa, sert bir konuşmaya veya kesin bir kararın eşiğinde olmanıza işaret ediyor. Kalbin sağında görünen düzensizlik, yani net bir kalp değil bu. Bir konuda yaşanan bir karışıklığı, iniş çıkışları ve henüz tam olarak yerine oturmamış duyguları gösteriyor. Bir süre belirsizlik yaşansa da bu görüntü sorunların fark edilip çözüme doğru ilerleyeceğini anlatıyor. Şimdi öfkeyle ya da aceleyle karar vermemek, sakin ve doğru bir iletişim kurulduğunda kalbinizdeki yükün hafiflemesi ve olayların daha net bir hale gelmesi burada mümkün gözüküyor. Bu baltanın hemen arkasında şurada bir sülliyetim var arkadaşlar. Bu kişinin etrafı oldukça aydınlık, yani üzerinde ağır bir sıkıntı ya da karanlık bir enerji görmüyorum, ama niyetiniz bu kişinin niyetinin temiz olduğunu ve hayatında daha ferah bir döneme girmeye başladığını gösteriyor. Ancak bu kişinin önünde uzunca bir set var. Yani aşılması gereken bir engel gözüküyor. Özellikle kalbe ulaşabilmesi için. Önce bu engel aşılması gerekiyor canlarım. Bu engel mesafe olabilir, gurur olabilir, geçmişten kalan kırgınlık ya da hayat şartlarının oluşturduğu bir gecikme olabilir. Yani falın verdiği mesaj, bu kişi vazgeçmiş görünmüyor. Yol uzun olsa da önündeki engeller zamanla kalkacak gibi duruyor. Sabır gösterdiği takdirde duygusal anlamda beklenen bir buluşma, konuşma ya da yeniden bir araya gelme ihtimali güçleniyor burada. Şu an sadece doğru zamanın gelmesini bekliyor arkadaşlar.
Şimdi bakın şurada tam dip kısmında zaten şöyle açıklığını göreceksiniz. Bir kalp ama bu kabarık bir kalp arkadaşlar. Yani dip kısmından kenara doğru gelmiş ve orada kalmış. Bu oldukça dikkatimi çekti benim çünkü kabarık. İçinizde büyüyen güçlü duyguları, sevginin yoğunlaşmasını ve duygusal enerjinin giderek güçlenmesini temsil ediyor. Kalbin dipten kenara doğru çıkıyor olması ise bu konunun artık gizli kalmayacağını, yavaş yavaş gün yüzüne çıkacağını gösteriyor. Beklediğiniz bir konuşma, bir itiraf ya da bir barışma ya da yeni bir başlangıç çok uzun görünmüyor, çok uzak görünmüyor, öyle söyleyeyim. Kalbin açılması evresinde olduğunu söylüyor bana. Yani duygusal anlamda kapanan bir dönem sona ererken önünüzde daha açık ve umut dolu bir süreç başlıyor. Sabırla beklediğiniz bir gelişme doğru zamanda kendini gösterecek gibi duruyor arkadaşlar. Evet, şimdi fincanımızın tabağına geliyorum. İyi kurumamış bari arkadaşlar. Çünkü kuruyor biliyorsunuz. Evet, sıkıntılarımızı bu şekilde de göndermiş olduk. Sıkıntı istemiyoruz. Evet. Şimdi canlarım şöyle söyleyeyim. Öncelikli olarak burada bir orak görüyorum. Bakar mısınız? Bir kama deyin, orak deyin, ne derseniz deyin. Ama ben orak diyeceğim çünkü genelde orağı andırıyor. Bunun hemen altında da yine bakın burada bir neyse şimdi yavaş yavaş yorumlayalım. Şimdi öncelikle orağı ben size yorumlayayım. Kama gibi görünse de daha çok orağı çağrıştırdı bana. Falda gereksiz yüklerden kurtulmayı, hayatınıza size zarar veren kişi, alışkanlık veya olaylarla aranıza net bir çizgi çekme simgeliyor. Yani size zarar veren kişiye net bir çizgi çekiyoruz. Uzun zamandır sizi yoran bir dönemin artık sona yaklaştığını gösteriyor. Yapılacak önemli bir karar sayesinde henüz önünüzün açılması olarak nitelendireceğim. Çünkü henüz açılmamış ama açılacak arkadaşlar. Ve önünüzdeki yük hafifleyecek. Aynı zamanda orak emeklerin karşılığını toplama anlamına da taşır. Emeğiniz tohumlarının meyvesine alma zamanı. Emeğinizin tohumların meyvesini alma zamanı. Falın verdiği mesaj cesur ama düşünerek hareket etmeniz yönünde. Doğru zamanda atacağınız net bir adım hayatınızda olumlu bir değişimin kapısını aralayabilir diyoruz bu arada. Şimdi ben buraya geldiğimde burada büyük bir dinozor benim. Hani böyle şey olur ya, bu hanenin içinde yalnız bu dinozor. Şurada bakın büyük bir dinozor ve şöyle söyleyeyim. Aynı zamanda bu dinozorun hemen altında da bir N ve Y harfleri mevcut arkadaşlar. Şimdi öncelikli olarak ben dinozoru size bir yorumlamak istiyorum. Bu oldukça büyük, hanenin içinde güçlü, baskın ve kolay kolay değişmeyen bir enerji bu. Bu aile içinde ya da yakın çevrenizde sözü geçen otoriter veya inatçı bir kişiyi simgeliyor. Hanenin içinde tek başına durması bu kişinin etkisinin uzun zamandır hissedildiğini, ancak aslında yalnız kaldığını ya da duygularını çok fazla göstermediğini anlatıyor. Bu güçlü enerjiden korkmamamız gerektiği yönünde. Zamanla dengeler değişecek ve sizi zorlayan durumlar yumuşamaya başlayacak.
Bu sembol aynı zamanda geçmişten gelen bir konunun yeniden gündeme gelebileceğini, ancak bu kez çözüm bulma ihtimalinin daha büyük olduğunu da gösteriyor canlarım. Hemen altında N ve Y'yi çağrıştıran iki harf dikkatimi çekti. Kişinin adının, soyadının ya da önemli bir yerinin baş harfini temsil ediyor. Bu nedenle N ve Y harfleri yaşanacak gelişmelerde etkisi olan bir kişiye de işaret ediyor. Bu harfler bazen bir isim, bazen bir şehir ya da önemli bir mekanın baş harfleri olarak da karşımıza çıkabiliyor. Şimdi bu dinozorla birlikte ben bunu yorumladığımda arkadaşlar güçlü ve etkili bir kişinin enerjisi öne çıkıyor. Bu kişinin adında, soyadında olabilir. Bu harfler önünüzdeki süreçte bu harflerle bağlantılı bir haber, görüşme ya da önemli bir gelişme alma ihtimaliniz oldukça yüksek görünüyor canlarım. Şimdi şurada tepeye de bir kişi görüyorum ben. Burada tepeye çıkmış. Oradan bir karşıda bir kişiyle, yani arada bir mesafe var. Bayağı bir mesafe var. Uçurum diyebilirim ben buna. Şurada karşıda bir süliyet ve burada görüyorsunuz, bakın, bir tepenin üstünde, bir uçurumun üstünde ya da bir aralarında uzak bir mesafe var gibi duruyor. Yüksek bir noktada çünkü. Karşı tarafı ise İki kişinin arasında oldukça büyük bir mesafe, hatta adeta bir uçurum dedik burada. Birbirini düşünen fakat çeşitli nedenlerle bir araya gelemeyen iki kişi isim geliyor arkadaşlar. Aradaki mesafe fiziksel olabilir, şehirler arası olabilir ya da kırgınlık, gurur, iletişimsizlikten kaynaklanan duygusal bir bozukluk da olabilir. Ancak her iki kişinin de birbirine dönük durması bağın tamamen kopmadığını gösteriyor. Aradaki engel büyük görünse de kalıcı olmak zorunda değil. Doğru zamanda atılacak bir adım, gelecek bir haber ya da yapılacak bir konuşma bu mesafeyi kısaltabilir canlarım. Kaybetmeniz, yani kaybetmemeniz yönünde umudunuzu, şu an arada büyük bir uzaklık olsa da şartlar değiştikçe yolların yeniden kesişme ihtimali burada oldukça yüksek. Bu Y ve N harfleri bu kişilerle bağlantılı da olabilir canlarım. Şimdi bunu ben böyle çevirdiğimde arkadaşlar fincanımı, bakın burada bir kızak gözümü çekiyor. Yani gözüme geldi. Ya da bir bunu önce bir kızak olarak yorumlayalım. Sonra bir yatak olarak yorumlayalım. Çünkü bu bir yatak gibi de duruyor. Ya da sallanan koltuk gibi yorumlayalım. Sallanan bir koltuk gibi yorumlayabilirim. O da olabilir çünkü. Şimdi öncelikli olarak eğer bu bir kızaksa diyelim, hayatınızda beklediğiniz bunların hepsinin yorumunu yapacağım arkadaşlar. Siz kendinize göre olanı alacaksınız. Hayatınızda beklediğiniz bir gelişmenin yavaş ama emin adımlarla size doğru geldiğini gösteriyor. Eğer bu kızaksa, yolculuk, yer değişikliği veya yeni bir sürece giriş anlamını taşıyor. Şimdi eğer bu bir yataksa, çünkü 3 aşamada şey yaptım. Huzur bulma, üzerinizdeki yorgunluğu geride bırakma enerjisi öne çıkıyor. Uzun süredir sizi yoran bir konu artık sakinleşmeye başlayacak canlarım. Şimdi bu sallanan bir koltuk olarak baktığımızda ise geçmişi sık sık düşünen, bazı kararlar arasında gidip gelen bir enerji bu. Ancak bu sallanma kalıcı değil, çok yakında net bir karar verecek ve belirsizlik yerini harekete bırakacak. Yani durgun görünen bir sürecin yakında hareketleneceği ve sizi daha huzurlu bir döneme taşıyacağını söyleyebilirim ben burada arkadaşlar. Şimdi burada iki tane köpek baş başa
arkadaşlar. Ben bunları köpekleyeceğim. Çünkü bakın şurada bir ağız açıklığı var. Sanki bu iki köpek birbirine havlıyormuş gibi. Ama şöyle yakın çevreyi temsil ediyor. Ancak kişi köpeğin iki köpeğin, daha doğrusu iki kişi demeyeceğiz. İki köpeğin birbirine havlaması iki kişinin arasında yaşanabilecek bir anlaşmazlığa, sözlü bir tartışmaya ya da fikir ayrılığına işaret ediyor. Bu durumun uzun süreli bir düşmanlık oluşturduğunu söyleyemem. Daha çok anlık bir gerginlik, yanlış anlaşılma ya da ego çatışması gibi görünüyor. Çevrenizde iki kişinin birbirine karşı sert sözler söylemesi ya da sizi de ilgilendiren bir konuda fikir ayrılığıyla yaşaması mümkün. Buradaki mesaj sakin kalmanız yönünde. Her tartışmanın içine girmemek ve olayları uzaktan değerlendirmek sizin için daha hayırlı olacak. Çünkü bu gerginlik zamanla yatışacak ve dengeler yeniden yerine oturacak gibi görünüyor. Onun için biraz daha sakin karşılamanızda fayda var arkadaşlar. Evet canlarım, falımız bu kadardı. Bugünkü falımızın da sonuna geldik. Unutmayın, fal bir yol gösterici. Size uyan mesajları sevgiyle kabul edin. Uymayanları ise evrene sevgiyle bırakın. Her zaman en güzel enerji kendi seçimleriniz, güzel niyetlerinizle şekilleniyor. Eğer falımız size iyi geldiyse videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve en önemlisi bildirim zilini açmayı unutmayın. Burada her gün bir fal bakıyorum. Böylece yüklediğim yeni fallardan ilk siz haberdar oluyorsunuz arkadaşlar. Yurt içinden ve yurt dışından beni izleyen, dinleyen ve destekleyen tüm güzel enerjilere gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Bir sonraki falda yeniden buluşmak dileğiyle, sağlıkla, huzurla, bereketle ve sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın efendim.